Merhaba, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Sesim geliyor mu? Bu sefer vaktinde başladım. Her şey yolunda mı? Sesim geliyor mu? Hello to Deutschland. Evet, farklı ülkelerden de takipçiler var, görüyorum. Ses az geliyor. Az mı geliyor? Şöyle yükseleyim. Ses geliyor değil mi? Şu şekilde. Selamlar. Sesi nasıl yükseltirim? Aman tacım şey olmasın. Ses art. Sesi kısmışım. Şimdi nasıl geliyor? Daha da azaldı. Şu an bunu taktım. Bu benim okuyacağım kısım ile ilgili. Şu an ses iyi değil mi? Nasıl? Ses için tekrar cevap alayım lütfen. Ses güzel değil mi? Tamam. Evet. Katılın hanım mı? Katıl istediğiniz için. İyi mi ses şu anda? Tekrar soruyorum. İyi. Tamam o zaman. Başlıyorum birazdan. Evet, şöyle bir rahat bir şekil alayım. Bugün size Sümer mitolojisinden bahsedeceğim. Bahsetmeden ziyade daha çok değil. Bugün İnanla'yı anlatacağım. İnanla ile ilgili bir bölüm okuyacağım. İnanla'nın yer altına gidişi. Siyahlara büründüm bugün, dikkat ettiyseniz. Neyse. Şimdi İnanla, evet ben geldim, alayım bilgilerimi. Evet. Ben ayırdığım sayfayı şimdi bulamıyor muyum acaba? Tiamat burada. Hera. Hmm. Ay. 80. Tamam. Başka yere koymuşum ayrıca. Kusura bakmayın. Şimdi size iki kaynaktan İnanla ile ilgili okuyacağım. Şöyle bir şey var. Sümer mitolojisinde çeşitli tanrı ve tanrıça çiftleri vardır. Ve bu tanrısal çift Babil'de İştar ve Tammuz, Sümer'de ise İnanna ve Dumuzzi çiftidir.
İnanna'nın bir yandan da kutsal fahişesi. Böyle bir özelliği var. İnanna ve Dumuzi'nin evlenmesi ile ilgili bir mit var. Şöyle diyor. Hatta İnanna ile ilgili, evet. İnanna'nın evlenmesi için 2 aday vardır. Bunlar çoban Dumuzi ile çiftçi Enkimdu'dur. İnanna evlenmek için çiftçi Enkimdu'yu isterken abiyi Utu İnanna'nın Dumuzi ile evlenmesini istemektedir. Ey kardeşim, çobanın her şeyi var. Ey bakire İnanna, niye kabul etmiyorsun? Yağı iyidir, hurma şarabı iyidir. Çobanın elinden dokunduğu her şey parlar. Ancak İnanna kararlıdır. Her şeyi olan çobanla evlenmeyeceğim. Ben bakire çiftçiyle evleneceğim. Bitkileri bol yetiştiren çiftçi, tahılı bol yetiştiren çiftçiyle. Dumuzi bunun üzerine İnanna'ya çiftçinin ondan fazla neyi olduğunu sorar. Çiftçi ne verirse onun daha güzel şeyler vereceğini söyler. Çiftçi ona neden böyle davrandığını sorar. Ancak Dumuzi inada devam etmektedir. Diğer mitoslara baktığımızda Dumuzi'nin çiftçiyi alt ettiğini ve İnanna ile evlendiğini görürüz. İnanna ile ilgili en popüler mit kuşkusuz yer altına iniş mitidir ve bu mit daha sonra göreceğiniz gibi kadın inisiyasyonuna değindiğinden tarihin en önemli mitlerinden biridir. Evet. Şimdi ben size o miti okuyacağım. Yani benim aslında en sevdiğim mitlerden bir tanesi. Cennetin kendisi olan İnanna, akşamleyin parlayarak, şafağı aydınlatarak belirdi. Aynı zamanda da şaşmaz dakikliğiyle güneş ve şımarık aydı. Boynuzlardan tacıyla göğe ayağını vurdu ve yağmurlar geldi. Yerin kendisi olan İnanna 3000 yıl boyunca gelişen, ölen ve yeniden gelişen yaşamın ta kendisi oldu. Mevsimlerin akışı, ırmakların kabarması ve yatışması oldu. Göğün saf meşalesi olarak yeryüzüne ayağını vurdu ve çimenler, otlar filizlenip büyüdü. Tahıl, elma, hurma, üzüm, ağaç, balık, kuş, kamış, tere, bal ve şarap yüklü ambardı o. İnanla yanıp tutuştu. Fahişelerin boncuklarını takıp takıştırabilir ve meyhane seven biri için ülkede kol gezebilirdi. Canavara bindiğinde kasırgaydı, ülkeyi yerle bir eder, kadavraları bir lokmada yutardı. Gök gürültüsüydü, yangındı, patlamaydı, yer yarıldığında oluşan çatlaktı. Bakışı korkunç bir parlamaydı ya da yaralı bir kalbin şifası veya bir varisin gelişiydi. Dinlendirici uykuydu, coşturucu tutkuydu, taşkın, haz dolu yaşamdı. İnanla adına yapılan tapınaklarda yıllık özlem ilahileri söylerdi ve her yıl ayın uykuya dalmasıyla halk onun yüce yatağına yeni güveyini, kral olacak bir çobanı, çoban olacak bir kralı getirirdi. Onun adı her zaman erkek kardeş, Efendi Dumuzi'ydi. İnanna'nın kucağında harikulade İnanna'sına bu kutsal mücevhere fısıldarken kaldırırdı asasını, ülkedeki tüm çoban değneklerini ve İnanna'nın hoş kokulu uyanmış kasıklarından yeni yaşam fışkırırdı. Sazlıkta kamışlar büyür, ormanlarda geyikler çoğalır, ekin tarlaları sulanırdı. Şöyle bir şey var, bu hieroskamos denilen kutsal birleşme. Yani İnanna aslında daha toprağa ait tanrıça, dişi, Dumuzi ise çoban, kral ve onların kutsal birleşmesiyle doğa uyanıyor. Hayvanlar çoğalıyor, ekinler filiz veriyor. Kendileri de birlikte oluyorlar zaten. Devam ediyorum.
Tüm bu coşkulu sevincin kaynağında İnanlı'nın tutkusunun meyvesi var idiyse, İnanlı niçin ölüler diyarına, hiç kimsenin geri dönmediği yere, kız kardeşi Ereşkigal'ın hüküm sürdüğü umutsuz aleme indi? İnanla yeraltı dünyasına sadece bir mesaj göndermesini isteyen kadın yardımcısı Ninşubur'un ricalarına kulak asmadı. İnanlı'nın kendisi geri dönülmeyen diyardan sadece bir mesaj almamış mıydı? Ama İnanlı cennetin ve dünyanın kraliçesiydi. O yüzden çıkmaya kararlı olduğu yolculuk için uygun şekilde giyindirilmesini ve en güzel giysileriyle kuşandırılmasını emretti. Bir tek ödün verdi. Zamanında geri dönmeyecek olursa peşinden birinin gönderilmesini kabul etti. Şöyle bir şey var, aslında İnanlı'nın yani gitmesini istemiyorlar kraliçe ama orası tehlikeli bir yer ve ölüler diyarına giden bir daha geri dönmüyor. Yani hiçbir giden geri dönmemiş. Böyle bir gerçek var. Ölen dirilmiyor sonuçta. Ama ısrar ediyor ve dönmezsen beni arayın diyor ve gidiyor. Tacını takan, mücevherlerle süslenen, yaldızlı bir pelerin kuşanan İnanna, yeraltı dünyasının girişine yaklaştı. Burası 7 duvarla çevrili, her duvarında bir kapı ve her kapısında bir bekçi bulunan bir yerdi. İnanna girmek istediğini söyledi ama nöbetçi sadece onun yüzüne boş boş baktı. O zaman İnanna kapıyı yıkma ve canlıları yiyip yutmaları için Ereşkigal'in ölülerini kaldırma tehdidini savurdu ama nöbetçi yine kılını kıpırdatmadı. Bunun yerine geçiş bedeli olarak İnanlı'nın tacını vermesini istedi. İnanla tacını çıkarıp nöbetçiye verince kapı açıldı. Ve İnanlı'nın sadece bir ziyaretçi olduğunu açıklayarak zifiri karanlıkta ilerleyip bir sonrakine geçti. Nöbetçi kurnazca küpelerine vermesini istedi. Ziyaretçilerin bile geçiş bedeli ödediklerini söyledi ve bu kapı açılırken İnanlı ışıltısından bir şey daha eksilmiş oldu. Üçüncü kapıdaki nöbetçi İnanlı'nın ağır 7 uçlu gerdanlığını aldı. Gerdanlık takmamışım. Bilekliği çıkarayım yerine. Ve İnanla 4. kapıya ilerledi. Orada da yaldızlı pelerinini bıraktı. Siyah kazak oldu ama. Bedeninde soğuğu hissetti. Ötede 5. kapı bulunuyordu. Orada mücevherlerle süslenmiş, ayakkabılarını çıkarmak için öne eğilmek zorunda kaldı ve zeminin soğuğu ayağından geçip içine işledi. Ay keşke ayakkabı giyseydim ya. Tüh, bu kadar taç maç hazırlandım. Ayakkabı giyecektim. Cık, acele ederken gecikmeyeyim derken unuttum ya. Ve zeminin soğuğu ayaklarından geçip içine işledi. Ama başı öne eğik olarak karanlıkta yürüyüp 6. kapıya vardı. Orada gitgide derinleşen bir isteksizlikle eteğini tutan elmas kemeri teslim etti. 7. kapıdaki nöbetçi ondan eteğini isteyince İnanla çıplak kalacağını söyleyerek karşı çıktı. Gölgelerin içinde görünmeyen nöbetçi laf anlamazın biriydi. İnanla elini bırakınca yere düşüveren eteğinden çıktı. Isınmak için kollarını göğsünün üstünde çaprazlayarak çıplak ve üstsüz halde son kapıdan geçip gözle görülmeyen ölülerin dizilmiş oldukları buzlu, grimsi, mavi boşluğa bakarak bir tahtta oturan hareketsiz biçimdeki kız kardeşi Ereşkigal'le karşılaşmaya gitti. Güçlü ve güzelliğe yitmiş olan İnanna yüzünü ona dönmek için
Ereşkigal yavaşça kafasını çevirirken korkudan tir tir titriyordu. Ereşkigal'in solgun gözlerinden, kız kardeşinin kansız yüzündeki çukura kaçmış gözlerinden iki sırıtan kafatası İnanna'ya boş boş bakıyordu. "Kız kardeşim," diye bağırdı İnanna. "Yas tutmaya geldim." Ölülerin kraliçesi hiçbir şey demedi. Korkunç kafatası gözler hiç oynamadı. "Kız kardeşim," diye bağırdı İnanna yine. "Beni tanıyor musun?" Gözler dik dik baktı. Ereşkigal hala taş gibi hareketsizdi. Sonra kıpırdamadan konuştu. "Seni tanıyorum kız kardeşim, İnanna'sın. Hiç ışığın olmadığı yere geldin. Hiç kimsenin geri dönmediği, gösterişin bulunmadığı, tek gıdanın toz olduğu ölüler evine geldin. İnanna, sen buraya ölmeye geldin." "Bana dik dik bakmayı bırak," diye haykırdı İnanna. "Bırak gideyim." İleriye atılıp kafatası gözlü kız kardeşini eliyle kenara itti ve tahta tırmandı. "Ben," diye bağırdı İnanna ama bıçak gibi giren bir ağrıyla yere yığıldı. Kolları ve bacakları bir yana gitti. Vücudunun her organına ağrı girdi ve her yanını ağrı kapladı. Gırtlağından korkunç bir ses çıktı ve ölürken ağzında tozun tadını hissetti. Bu kez Ereşkigal kırılıp dökülmüş cansız bedeni yerden kaldırmak için harekete geçti. Cesedi bir duvara taşıdı ve bir demir çengele astı. Sonra tahtına geçti, ifadesiz bir yüzle gözlerini boşluğa dikti. Çok geçmeden Nişubur kutsal hanımı İnanna'nın öldüğü sonucunu çıkardı. Her yerde bunun işaretleri vardı. Güneş yeryüzünü kavurup cansız bırakmıştı. Koçlar koyunlardan uzak duruyordu. Yeryüzünde doğan bebeklerin tiz ağlamaları duyulmaz oldu. Kuşlar ötmez oldu, nehirler tümden kurudu. Kedere boğulan Nişubur yerel tanrılardan yardım istedi ama İnanna'yı ölüler evinden kurtarmanın tek bir yolu hiçbirinin aklına gelmiyordu. Nişubur en sonunda çok kudretli olduğu kabul edilmeye başlanan Enki, bir kaynakta da Enlil deniyor, isimli tanrıya başvurdu. O zamanlar İnanna'ya yaratma sanatını öğretenin yeraltı dünyasına ininceye kadar yararlandığı güçleri ona verenin bizzat Enki olduğuna inananlar bile vardı. Ama bazıları da Enki'yi daha çok yetkinliğinin artmasıyla kibre kapılarak ülkeyi kendi başına kaplayan ve tüm tarlaları kendi menisinden oluşan sel suları altında bırakan biri olarak tanıyor ve anımsıyorlardı. Sonra ortaya çıkan kötü bitkileri yiyince Enki'nin şiddetle hastalandığı gözlenmişti. Enki ne yapacağını bilemez durumdaki Nişubur'u sakinleştirebilirdi ve fakat edilemeyecek kadar sakinleştirebilirdi ve fark edilemeyecek kadar küçük iki cin yaparak onlara ağır yakma sanatını öğretti. Yoksa ağıt yakma mı? Onları yaşam suyuyla dolu küçük bir şişe vererek yeraltı dünyasının 7 kapısını görünmeden geçip İnanna'nın kokan cesedinin demir çengele asılıp çürümeye bırakıldığı Ereşkigal'in taht odasına girmeleri için gönderdi. Ereşkigal tahtına yığılıp kalmıştı. Kız kardeşi öldüğü için kızıyor, feryat figan ediyordu ve o yeraltı dünyasının kraliçesi bu yüzden böyleydi. Cinler ona katıldılar. Ereşkigal kederlenmeyi sürdürdü ve cinlerden bu acısını dindirmelerini istedi. Sineklerin üşüştüğü İnanna'nın ceset kırıntılarını çengelden aldılar ve üstüne yaşam suyu serptiler. "Alın onu," diye buyurdu Ereşkigal. Ama geri dönüşü olmayan bu yerden döndüğü zaman yerine başka birini göndermesi gerek. Cinler İnanna'nın yeniden beliren biçimini taşıyıp 7 kapıdan geçirdiler ve her kapıda nöbetçiler ondan almış oldukları giysileri ve mücevherleri iade ettiler. Yukarı dünyaya varınca cinler İnanna'yı yıkadılar, kutsal yağla yağladılar.
Giydirdiler ve kız kardeşinin aleminde kendilerinin yerini alacak birini bulması koşuluyla serbest bırakıldığını ona anlattılar. İnanla hemen arayışa girdi. Adına yapılmış tapınağın yakınında cennetin kraliçesi olan kız kardeşini kaybettiği için yas tutup ağlayan erkek kardeşine rastladı. "Aç gözlerini kardeşim," dedi. Ben inanla. Güneş yeniden parlıyor ve tarlalar yeşile dönüyor." Erkek kardeşinin kederli halinden duygulandı ve ölüler evinde yerini almak üzere başka birini aradı. Tapınağın dibinde başka bir adama rastladı. Yüzü küllerle kaplıydı. Dünyanın kraliçesinin ölümü nedeniyle kederliydi. Bu benim, inanlayım," dedi adama. "Boğa böğürüp kendine eş arıyor ve ırmak taşıyacak kadar gür akıyor." Adamın yüzü aydınlandı ve inanla yürüyüp tapınağa girdi. İnanla için yapılmış tahtta sevgilisi Dumuzi oturuyordu. Artık ne uykusuzluk çekiyor ne de ağlıyordu. Yanakları ve kaşları külle kaplı değildi. Aksine ayaklarının dibindeki kadın din görevlilerine efendi edasıyla gülümsüyor, bir eliyle onlara hurma atarken diğer eliyle de çalgıcıları yanına çağırıyordu. Ama İnanla'nın dimdik karşısında durduğunu görünce yüzündeki gülümseme uçup gitti ve müzik ansızın durdu. "Geri gelmişsin," dedi. Yeniden gülümseyerek. İnanla alaycı ve buz gibi bir sesle "Sensin Dumuzi," dedi. "Sensin kucaklamasını özlediğim, kasıklarıyla beni patlayıncaya kadar dolduran sen. Yeraltı dünyasında yerimi alacak olan sen. Ölüp çürüyecek olan sen." Dumuzi ilkildi ve tahtın çevresindeki gruptan bir kadın kalkarak Dumuzi'nin kız kardeşi Geçtinan'la olduğunu söyledi. Erkek kardeşi adına yalvardı. Ereşkigal'in dünyasına kendisine sürgün edilmesini istedi. En sonunda yılın bir yarısını Dumuzi'nin, diğer yarısını ise kız kardeşinin yeraltı dünyasında geçirmesine karar verildi. Böylelikle dünya Dumuzi'nin çürüyen etiyle beslenecek, tohumlar karanlıkta filizlenecek ve her yıl dünya çiçek açacaktı. Görkemli egemenliğiyle yeniden doğan cennetin ve dünyanın kraliçesi İnanna kollarını kaldırdı. Dünyanın göğsü atmaya başladı. Oynaşan bulutlar arasından gün ışığı basamakları belirdi ve rüzgar yeni yeşermiş yapraklarda dans edip şarkı söyledi. Evet, ben de birden kalktım. Nasıl buldunuz? Bunu biliyor muydunuz, bu miti? Ben de küpelerimi tekrar takmaya çalışıyorum. Bir iki dakika laflayalım. Ben de bu mitle ilgili bir iki kelime edeyim. Aslında son dakikada hazırlandım. Yani bu görsellikleri, kıyafeti falan böyle seçtim. Aklıma taç takmak geldi. Ayakkabıları o zaman düşünemedim aslında, bu ayrıntıyı. İnan da benim en sevdiğim tanrıçalardan biri. Hatta en sevdiğim diyebilirim. Çeviri kime ait diye şimdi söyleyemeyeceğim, bir mitolojiler toplama kitabı. Birkaç kitabı birleştirdim. Böyleydi. Evet, beğenilerinizi alayım. Bunlar gerçekten önemli. Yorum yapın, beğeni atın. Ayrıca bazen çeşitli hediyeler geliyor. Bunlar için de teşekkür ederim buradan. Kendimi ne tanrıçası olarak tanımlarım. Aslında tanrıçalar üzerine yazıyordum. Ama bu uzun bir yolculukta. Çünkü her kadın içinde de bir tanrıça yatar. Ama tanrıçalar da çeşit çeşit. Onların da alanları var. Yani İnanla'yı okudum, şimdi dinlediniz. Aslında ölüp diriliyor. Yani bu kadar böyle bir yolculuğuydu. Kutsal fahişe de derler ama bu birleşme zaten tüm doğayı canlandıran bir birleşme. Yani o düşündüğünüz pornografik tarz bir birleşme değil. O yüzden kıymetli. Hieros gamos derler.
Dediğim gibi İnanna herhalde en sevdiğim tanrıça. Bir de Isis'i çok severim. Onu da ayrıca okuyacağım zaten, anlatacağım. Bugünlük böyleydi. Yani son bir soru alabilirim aslında. Tanrılar tanrıçalardan güçlü müdür? Hayır, tanrıça olmadan tanrılar da olmaz. Hieros Gamos dediğimiz işte kutsal birleşme. Yani bu birleşme olmadan nasıl doğa yenilenecek? O yüzden de yani hiçbiri birinden üstün değil. Birbiriyle bir arada. Aksine tanrıçalar eskiden daha kıymetliydi. Yani tanrılar daha çok yakıp yıkabilir, savaş olur, o bu ama tanrıçaysa daha çok kapsar, genişletir, büyütür, besler. O yüzden çok kıymetlidir. Yani kadınlar için söylüyorum, içinizdeki tanrıçaya sahip çıkın. Erkekler de tanrıçaların kıymetini bilin. Erkekler için de tanrıçaların kıymetini bilin diyeceğim. Yakında evet katıl geliyor ama katıl için de bir kısa video çekmek istediğimden henüz onu çekmeye de vakit bulamadım. Ama en kısa zamanda katıl da açılmış olacak. Belki başka mecralar da olur. Görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşça